Uyarı. Bu videoda yaptıklarımı kesinlikle yapmayın. Yoksa başınıza iş açabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra uzun video geldi artık. Böyle uzun videolar çekeceğim. Ve anladığım kadarıyla elektronikten de bahsedeceğim size. Şimdi iki tane kısa videoda size o atom koruma rodesinin basit şekilde çalışma prensibini anlatmıştım. Şimdi hadi bunu uzun videoda yapalım. Şimdi out çıkışımız buradan kablo alıp L hattına bağlıyorum. L hattına bağladıktan sonra tornavidamı alıp sıkıyorum. Güzelce sıkalım ki yerinden çıkmasın. Sonra başımız belaya girer. Elektrik olabilir. O yüzden ellemeyeceğim. Bunu da sıktık. Hazır. Out çıkışımız hazır. Şimdi şu üçlü prize bunu kuralım. Bazı ayarlar yapabiliriz. Neyse. Ve tamamdır. Bunu ne yapacağız? Şimdi bunu rolemizin in girişine takıyoruz. Takmıyoruz da bağlıyoruz. Ters olmamak suretiyle yoksa aleti yakabilirsiniz. L neredeyse ona doğru şu kahverengi kabloyu ona takın. Mavi olanı da N olana. Elektrik bu arada eğer bunu yaparken kablonuzun fişine bir şey takılı olmadığından emin olun. Yoksa çarpılırsınız. Yerinizi yakmanızı istemem. Şimdi şöyle sıkalım. Tamam, artık hazır. Diyeceğim sandınız değil mi? Değil. Çünkü çıkıştaki kabloyu da bağlayacağız. Ondan sonra tabii ki de hazır olacak.
Bayağı gevşetmemiz lazım onu. Tamamdır. Peki bu voltajı düşürür mü? İmkanı yok. Voltaj düşmez. Voltaj zaten alternatif akım olduğu için dalgalı. Yani AC akım olduğu için şimdi DC düz gider. Ama AC böyle. Böyle gider yani dalgalı. Sistemimiz hazır. Şu şekil. Prize bağlı. İn gidişi de prize bağlı. Mama fişi. Şimdi yapmamız tek gereken şey sistemi test için çalıştırmak. İşte böyle. Sistem elektriğimizi verelim ve ne olacak hep birlikte görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Multimetre açık kalmış. Haydi bismillah. Tamamdır. Sistemimiz aktif. Şöyle görmüş olduğunuz üzere 4, 3, 2, 1 aktifleşti artık. Artık istediğimiz alıcıyı bağlayabiliriz. Örneğin en çok amper çekecek olan silikon tabancası. Prize taktım ve açtığım zaman görmüş olduğunuz üzere 0.1 amper voltaj çekiyor. Voltaj değil de amper diyelim. Şimdi 1 amper kapattım 0. Açtım. İlk olarak ilk bir 2 3 kadar çıkar, sonra azalır. Şimdi sırada biraz daha zorlayacak olan lehim makinası. Hadi. Şu anda aktifleşti. Basarak kapatabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere 3 ampere çıktı. Hatta 2. Çünkü 2 tane alıcı bağladığımdan dolayı. Biraz daha zorlayıcı bir şey olsa bu mesela örnek. Ama şu ısıtıcı buradan fena şey çeker. Üçünü de aktif ettim. 2 ısıtıcı, 1 dönüştürücü. Ama daha iyisi, en iyisi için
en iyi performans için biraz daha yüke sokmamız gerek. Kablolar bayağı ısınacak. Yanma tehlikesi bile ortaya çıkabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şu anda görmüş olduğunuz tüm alıcıları bunda çalıştıracağım. Bu prizde. Şu anlık ilk bir açılışta 5. Şu anda alıcı bağlı olmadığı için 0'a düştü. Hadi şunu buna takalım. Ve ne kadar amper çekecek onu görelim. Oo. 77 amper. Artı bunu da açarsak yok 77 yazmışız. 7 amper. Orada biz 77 demişiz. Pardon. 7. 7.8 şeyle birlikte. Kablo da feci şekilde ısınabilir. O yüzden acele etsek iyi olacak. Şu anlık artış olmadı ama voltajımız biraz düştü. 219 volta kadar düştü. 7.9 oldu. Yani 7 amper, şunu takınca 7 amper güç tüketimi başlıyor. Test için bir de biraz daha yüksek amper çeken alıcı kullanacağız. O da tost makine. Bakalım belirli bir amperden sonra kesecek mi? Elektriği şu anlık kapalı. Güzel. Heh. Şu anlık kapalı olduğundan dolayı şu anda bağlı. Açtığım anda görmüş olduğunuz üzere 220 volt 6.9 amper çekiyor. Kapattığımızda 0. Ama bunu buna takarsak 7, bunu da bunu açarsak 14.3 amper çekiyor. Takamadım lan. Görmüş olduğunuz üzere zorlayıcı alıcı takarsak böyle olur. Çıkışımız ısınmış mı ona bakacağız. Isınmış. Az da olsa ısınmış. Aleti de ısıtmış mı? Evet. Denebilir. Çünkü az bir şey açtığımızda 7 amper akım çekmeye başlıyor. 7 daha 14 ediyor. Yani 14 amper akım. Yani bunun da 7 çektiğini düşünürsek 14 ediyor. Az bir açalım, hemen 7 volt 7 amper çekmeye başlıyor. Yani hem bu sayede elektriği ne kadar tüketiyorsunuz ona kadar bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere bu alet işinize yarar. Şöyle basarak açıyorsunuz. Şu an kapandı. 230 volta çıktı. Açtığımız anda 222 volta kadar iniyor. Kapattığımızda 230. Yani boşta 230'a kadar çıkıyor. Yani zorlayıcı eşya takmazsanız tabii ki.
Yani şimdi başka bir test daha yapacağız. Şöyle alalım. Şu an elektriği alacağımız yeri belirledik. Haydi. Şöyle görmüş olduğunuz üzere az çekersek UFO'yu taktık. Evet, maksimum ayarlı. 2 1 8.1 amper. Görmüş olduğunuz üzere UFO'muz çalıştığında 8 amper o şeyi çekmeye başlıyor. UFO'muzun ısıldığını da görebilirsiniz. Tabii ki de çalıştırmayacağız. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere 8 amper akım çekti. Tabii ki elektriği manyak gibi yaktığı için aynı şekilde süpürge bağlayacağız. Bu sefer de elektriğimiz çekildi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4.7 amper akım çekiyor elektrikli süpürgemiz. Yanında UFO 12.2 amper 206 volta düştü. Görmüş olduğunuz üzere fena bir şekilde düştü. Yani bazen alıcı takarken amperlerine dikkat edin. UFO artı UFO artı elektrikli süpürge. Bunu buraya takıyorsunuz işte. Şöyle kaçak akımla çıkıp bu iki tane sigortayı az kenara almamız gerekiyor. Bunları sonra buraya şu cihazı takıp ve kapağını da kapattığınız zaman akşam böyle şu yazıları göreceksiniz. Yani aletimiz böyle çalışıyor. Hem amper okuyor. Yani evde ne kadar amper çektiğiniz görüyor. Size söylüyor. Ne kadar amper çekiyorsun, kaç volt geliyor şebekeden falan. Onları ölçüp size gösteriyor ekranında. Yani yüksek akım çeken cihazınızı aynı prize takmayın. Takarsanız sigortayı attırabilirsiniz. Bunu söyleyeyim.
Neyse. Videomuz bu kadarlıktı. Size bu akım koruma rolesinin özelliklerinden ve biraz da test yaparak size göstermiş oldum. Bu sayede elektriğiniz kesildiğinde ve geri geldiğinde yüksek akım gelince böyle cihazınızın bozulacağını şüpheleniyorsanız bu cihazı kullanabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın.